Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, Ay ve Stelyum Kovalarda dinleyebilir arkadaşlar. Yıllardır söylediğim gibi. Çünkü tarot bir enerji okuması olduğu için Güneş, yükselen, Ay, Stelyum Kovalarda izleyebilirler, dinleyebilirler. Bakalım sevgili Kova burcu 8 gün içinde senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Umarım çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede çok iyi olmanı diliyorum. Seni yoran, aslında hepimiz için dileyelim arkadaşlar. Seni yoran, sıkan, bunaltan, üzen şey neyse en kısa sürede kalbine, ruhuna, gönlüne ferahlık diliyorum. Kova burcu arkadaşım. Şimdi ilk kartımı aldım. Bir bakalım duygu yedilisiyle başladık arkadaşlar. İlham yedilisi 7 döngüleri ve yedili vadeler senin için çok önemli. Geçtiğimiz yedili vadelerdir. 7 yıldır bakın yıl ve ay aktı. 7 yıldır ve 7 aydır mücadele verdiğin bir konular ile ilgili, duygusal hayatın ile ilgili, yaşadığın inişler çıkışlar. Şimdi öncelikle korku, kaygı, kuruntu, endişe, vesvese bunlara mutlaka müsaade etmemen lazım. Mutlaka müsaade etmemen lazım. Zaten ben şunu gördüm. Bu 8 günlük süre içerisinde duyduğum bir haber, aldığım bir etki, bir his, bir duyum, bir vahiy gibi de düşünebilirsin. Bu senin hayatına çok güzel bir etki sağlayacak ve sen burada, şimdi bak duygusal olarak da inişler çıkışlar çok fazla Kova burcu. Bir belirsizlik de çok fazla. Yine yediliden gidersek arkadaşlar kafa karışıklığı, duygu yedilisi, seçenekler içinde boğulmak, hangisini yapsam, hangisi benim için fırsat, hangisi değil gibi kafa birazcık karışık. Zaman kaybı çok fazla. Şimdi diyor ki bak bu 8 günlük süre içerisinde ki bazılarınız geçtiğimiz 7 gün öncesinde ya da 3,5 gün öncesinde ve 3,5 gün sonrası için bugünden itibaren vermiş olduğun bir karar ile ilgili bir pişmanlık yaşamışsın veya yaşayacaksın. Bir diğer etki de zaman kaybı, seçeneklerin içerisinde boğulmak, bir karanlığın içindeymiş gibi düşünmek. Neyse bu, yani şöyle düşün, görselde olduğu gibi hayatının önünde kapkara bir perde var. Aslında sen aydınlık olan taraftasın, inançlı olan taraftasın, üreten taraftasın, doğurgan taraftasın. O karanlık etkiler, kişiler, olaylar, durumlar her neyse o perdeyi yırtıp açmak var. Ve yavaş yavaş da olsa gün yüzüne çıkmak, kendini göstermek, ortada olmak var açıkçası. Ve burada yaşanılabilecek ufak bir krizden bahsediyor arkadaşlar, ilişkiler ile alakalı. Özellikle ilk 7 gün, zaten 8 güne niyet aldık. Ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. İlişkilerinle ilgili zıtlaşmalar olabilir. Birilerine artık resti çekebilirsin. Fakat bu biri veya birileri dediğin kişiler sende korku yaratan, sende tedirginlik oluşturan, senin önünü engelleyen veya önünü kapatan kişilerden bahsediyor aslında ve durumlardan bahsediyor arkadaşlar. İşte onları böyle bir açmak var. Ve burada duygu ası artık duygularını şifalandırabileceğin bir etkinin hayatına girmesi, aynı zamanda senin buna izin vermen çok önemli. Yani enerjiler gelir gider, gelir gider. Önemli olan bizim onları nasıl değerlendirdiğimizdir arkadaşlar. Şimdi o çok güzel bir nasipten bahsetti. Yani o rahatlığı, huzuru, iç huzuru her şeyden önce hissedebileceğim bir süreç olacak dedi. Bakalım. Derken duygu dokuzusu. Burada bir keyiflenmek vardır aynı zamanda ilham. Şimdi bakalım. Arkadaşlar özellikle bu alanlarla ilgili işleri olan arkadaşlarım, tabii kaliteli taraftan bahsediyorum. İşleri olan arkadaşlarım, sanatla ilgili, bilimle ilgili, ilimle ilgili işleri olan arkadaşlarım. Burada çok güzel bir gelişme yapmak var. Gelişme elde etmek, bir ilerleme durumları, ilham gelebilir, fikir gelebilir, aklına, zihnine, kalbine olumlu gelişmeler hayatına gelebilir. Burada aynı zamanda seminerler, sergiler, eğitimler bunlara katılmak, bilgi almak, yetenek almak, bilgini geliştirmek, yeteneklerini geliştirmek ya da bunu yapmaya karar vermek. Ve sen bunu yaptıkça yönünün, yolunun ya da yönünde, yolunda, gittiğin yolda, gitmek üzere olduğun yolda daha da çok yükselmek var. İş ile ilgili
Etkinliklere de katılabilirsin. Ve diyor ki Kova burcu, bulunduğun yerde çok dikkat çekeceksin. Çok dikkat çekeceksin, ön planda olacaksın ve olumlu gelişmeler seninle olacak. Ve burada arkadaşlar ilham altılısı, senin burada elde edeceğin bir başarı var. Evet, sonunda hallettim, sonunda yaptım ve aşıklar kartı çok güzel. Ve duygu ikilisi, aşıklar kartı, kupa ikilisi, kovalar, bir dakika. Ve duygu dörtlüsü. Şimdi bakalım bu nedir? Bunların hepsi hep duygu. İmparatoriçe arkadaşlar. Son kartımı alıyorum ve Aziz. Şimdi burada sana verilecek olan çok güzel bir ödül, armağan, yükselme, istediğin bir şeyi sonuçlandırma ya da evet bunu yapmak istiyordum, gerçekleştirmek istiyordum, sonunda gerçekleştirdim dediğim bir durumla ilgili bir başarı elde etmek var. Ve bu başarı doğrultusunda sen büyük bir gaza gelebilirsin. Daha iyisini yaparım, daha iyisi olur, şöyle olur, böyle bir üstüne katmak var. Bu çok güzel bir enerji. Şimdi burada senin atacağın bir adımla, bak atacağın bir adımla acemi şansı yakalamak var. Hani ya bilmiyordu ama yaptı, acemi şansı deriz ya. Böyle bir şey yakalamak var. Ama dediğim gibi ilk 3 gün birazcık dikkat et. Bir pişmanlık, yine geçtiğimiz 7 gün içerisinde bir konuyla ilgili sen bir pişmanlık yaşamışsın. Vermiş olduğun bir karar doğrultusunda. Şimdi burada arkadaşlar etkinliklere katılmak, davetlere katılmak, iş ile ilgili çok güzel bir görüşmeler, anlaşmalar yapmak, imzalar atmak, aşıklar kartı, kupa ikilisi. Burada Kova burcu 8 günlük içerisinde iş arıyorsan iş bulabilirsin. İstediğin bir işle ilgili, bunu başlatma ile ilgili güzel bir anlaşma, güzel bir sözleşme içerisinde bulunabileceğini söyledi. Ve şimdi arkadaşlar İmparatoriçe Azize, öncelikle doğurganlığın, üretkenliğin çok yüksek olacak, bu bir. Bazı Kova burcu arkadaşlarım hamile olmakla ilgili bir müjde, bir kitap yazmak, bir eser ortaya çıkartmak, bir ürün ortaya çıkartmak. Sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsan aklına bir fikrin gelmesi. Geçtiğimiz süreçlerde örneğin bir YouTube kanalı açtın, ilerletemedin, durdu. Onunla ilgili ilerleme ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Arkadaşlar buraya gelmişken bir şey söyleyeceğim. Şimdi yorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Aynı zamanda çok da fazla mail alıyorum. İşte şöyle oldu, çok teşekkür ederim. Böyle oldu, çok teşekkür ederim. İşte bu konuda çok yardımcı oldunuz, teşekkür ederim gibi. Ama bazı arkadaşlarım çok güzel yorum yazıp sonrasında yazdığı yorumu siliyor. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Sahte hesaptan da yazabilirsiniz kendinizi göstermek istemiyorsanız. Ama bu çok... Acaba yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım bunu çok... Bakıyorum yorum ya, çok güzel bir yorum yazmış. Tam da dediğiniz gibi sonra bir bakıyorum yorumu silmiş. Neyse, şimdi burada bir doğurganlık, bir üretkenlik var. Yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim diyorsan, o heves, o sevinç hayatına gelecek, fakat korku, kaygı, endişe, kuruntu, vesvese, işte yapamam, edemem, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, bunların seni ele geçirmesine izin verme. Gördüklerimiz kadar görmediklerimiz de var arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Şimdi burada bir perdeyi aralamak dedik ya. Zaten hepimizin gözünde bir perde vardır. Zaten bir oyunun içerisindeyizdir. Böyle bir etkiden bahsetti. Bir fikir, bir anlaşma, güzel bir etki. Fakat burada kupa dörtlüsü ve kupa dokuzlusu. Ve sana hep su etkisi aktı. Aşırı duygusal olabilirsin, ağlamak isteyebilirsin. Şimdi bak diyor ki senin kupa dörtlüsünden çıkıp kupa dokuzlusuna yükselmen lazım. Kupa ikilisi olman lazım. Duygu dokuzlusuna gitmen lazım. İlham, yetenek ortaya çıkartmak, sunmak, tık 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 devam ettirmek, baskılara rağmen bunu istiyor sistem senden, kartların mesajları ve olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki. Şimdi kupa dörtlüsü şunu söyler, fırsatları göremediğini, küstüm, oynamıyorum, ben bu oyunu bıraktım demeyi gösterir. Bu hilelere düşmemen çok önemli. Bunun dışında şimdi... Senin çok daha, şimdi bak Aziz kartını ben çok severim. Çok daha adaletli, geleneklere, göreneklere saygı duyan, bilgi akışı yüksek, çok verimli bir sürece geçiş yaptığını gösterir, bu bir. İkincisi, her ne kadar mantık kullanıyorum desen de inanılmaz bir aşk var, inanılmaz bir kalben hayata akmak var, öyle söyleyeyim.
Ve burada spiritüel alanlarının gelişmesi, bu alanlara ilgi duymak, çok daha dinsel, yani o bağlantının çok daha yükselmesi, maneviyatının çok daha artması ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Ve burada arkadaşlar, şimdi Aziz kartı 5 serisi burada bu 8 günlük süre içerisinde eline çok güzel bir para geçebilir. Beklediğin bir para, beklediğin bir kazanç, beklediğin bir fırsat ve burada kendi işini kurmak var. Bakın enerji bu şekilde, olasılıklar doğrultusunda senin ne kadar adım atacağın, ne kadar atamayacağın, yani herkesin bireysel süreçleri çok farklılık gösterir. Eline bir paranın geçmesi, bakın enerji akışı, sonrasında kendi işini kurmak, kendi şirketini kurmak ya da elde etmek istediğin bir şeyi yapmayla ilgili bir adım atmak, bireysel bir şeyler yapmayla ilgili bir adım atmaktan bahsediyor. Bu adımı attığında da İmparatoriçe zaten benim her zaman söylediğim, benim ona yakıştırdığım bir şey vardır. Hem doyan hem doyuran, benim de en sevdiğim. Yani bir şey alıyorsak mutlaka onu paylaşmamız lazım. Zaten hatırlayın, biz öyle insanlardık arkadaşlar, hatırlayanlardan olalım. Bir yemek pişirdiğimizde paylaşırdık. Yeni bir şey aldığımızda ya da yeni bir ayakkabı aldığımızda gizlerdik, saklardık. Ya onda yoksa diye utanırdık. Nereden nereye geldik? Bak onu aldım gör, bunu aldım gör. Sen tükaka, sen bilmem nesinin noktasına geldik. Neyse buraya da bir girdik. Böyle bir durumdan bahsetti. Aşk hayatıyla ilgili de burada senin hayatına gelecek olan, gelmediyse hala gelecek olan çok güzel bir aşk akışı var. Bazılarınız bunu somutta gerçekten böyle kanlı canlı yaşarken, bazılarınızı o geçişi hissel olarak hissedebilirsiniz, maneviyatta yaşayabilirsiniz. Burada hayatına girecek olan kişi doğurganlığı, üretkenliği yüksek, cömert, senin için büyük adımlar atabilecek, şefkatli, sadakatli, İlişkinin temellerini sağlam kurabilecek çok asil birinden bahsediyor. Dindar, inançlı birinden bahsediyor arkadaşlar. Peki. Zaten burada şimdi aşıklar, kupa ikilisi güzel bir aşk. Ama dediğim gibi illa bu karşı cins olmak zorunda değil. Hissel olarak da onu hissedebilirsin. Şimdi bakalım buradan gelecek olan mesaj nedir? Kova burcu arkadaşım için. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Arkadaşlar, emeğin karşılığını verelim lütfen. Her şey karşılıklıdır. Biz nasıl, yani sen nasıl yaptığın bir şeyin karşılığını istiyorsan aslında bizim istediğimiz şey de o. Hani şart koşmuyorum. İzleyen herkes için geçerli. Ama bu da bizim küçük bir ricamız Kova burcu. Yani oradan pay biçin. Çünkü ben bunu kendimde de çok uyguluyorum. Yani sen nasıl yaptığın bir şeyin karşılığını istiyorsun, işte onu karşı tarafa vermek de çok önemli. Değil mi? Yani bunu kendi hayatımıza uygulayabilmemiz çok önemli. Evrene inan, büyüsüyle seni etkilemesine izin ver. Bu güzel yolculuğun tadını çıkart diyor. Ve İsveç'inde belki de hedeflerini yeniden değerlendirmenin, yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştir diyor, bakın. Bir taktik, hani demiştik ya, belki yeni bir fikir, keşfetmediğin bir şeyi keşfedeceksin. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir? Ve güvercin, barışmak, iyi niyetli yaklaşımlar, hayırlı haberler, bir barış enerjisi aktı. Küs olduğun bir partnerin varsa onunla barışabilirsin. Ama tabii bu toksit biri ise, barışmayı istemiyorum dediğin biri ise onu zaten sen hayatından çıkartmasını bilirsin sevgili Kova burcu. Ve zaman, doğru zamanı beklemek, akışa bırakmak, zamanı ihtiyacı olan durumlar. Yani böyle de tatlı bir mesaj verdi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.